Pürüze başlarken tığıma başlangıç ilmeğimi attım. 1 2 3 zinciri çektim, bir ip aldım, hemen ilk zincirin içine batıyorum, buradan bir ilmek aldım, ilkinden tek olarak ikisini birlikte ve son ikiyi birlikte topladım. Tekrar 1 2 3 zincir, hemen burada iki tane ilmeğimiz var, şöyle altından tığımı geçirdim, buradan bir ip aldım, ilkinden tek, ikisini birlikte topladım. Tekrar 1 2 3 zincir, hemen buradaki iki ilmeğin altından bir ilmek aldım, ilkinden tek, ikisini birlikte topladım. Şimdi bu şekilde toplamda ben bluzum için 38 tane boşluk oluşturdum ya da badem diyebiliriz bunlara. Şimdi 38 tane boşluk oluşturdum. 4 milimetre tığ kullanıyorum. Benim kullanmış olduğum ipim 100 gramda 300 metre uzunluğuna sahip. Yani normalde bu ipi 3 ya da 3,5 milimetre ile de örebiliriz. Fakat ben 4 milimetre kullanıyorum. Biraz salaş olabilmesi için sizlere de o şekilde tavsiye ediyorum. Alize Diva ile örmek isterseniz o zaman 3 ya da 3,5 milimetre tığ kullanabilirsiniz. Eğer eliniz sıkıysa 3,5 milimetre, eliniz gevşekse de 3 milimetre. Tabi yine 2,5 milimetre kullanmak isterseniz de elinizi gevşek tutarak örerseniz daha iyi olur. Böyle kemik gibi sert bir yapısı olsun istemiyoruz. Şimdi burada zaten ince iplerle hemen hemen 100 gramda 300, 330, 350 metre uzunluğuna göre veriyorum buradaki sayıları. Dediğim gibi ben 38 tane boşlukla başladım. Sizler daha ince ip kullanırsanız ya da eliniz sıkıysa burada 40 tane boşlukla başlayabilirsiniz. Şimdi ben hemen 20 tane boşluk yapıp geleceğim. Küçük bir örnek üzerinden anlatacağım. Yani aynı şekilde büyük başlamayacağım yakayı. Sizlere de sayıları vereceğim. Bütün bedenler aynı şekilde başlayabilir. 38 boşlukla başladığım halde yaka genişliğimiz oldukça geniş oldu. O yüzden bütün bedenler aynı şekilde başlayabilir. Ya da Alize Diva ile de başlıyorsanız bütün bedenler için 40 tane boşlukla başlayabilirsiniz. Toplamda 20 tane boşluğumu yaptım. Dediğim gibi sizler ya 38 ya da 40 tane boşluk yaparak başlayabilirsiniz. Hemen şöyle bakın, bitirdiğim yerden düz bir şekilde şöyle başa kadar geliyorum. Bu şekilde çeviriyorum. İlk batmış olduğumuz zincirin içine tekrar batıyorum. Şöyle ipimizi çekeceğim. Buradan bir ip aldım. Hemen tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Bu ipimizi daha sonra gizleyeceğiz. Yani bir iğne yardımıyla gizleyebiliriz. Hemen ilk boşluğumuzun şöyle içine tekrar batıyorum ve yine kaydırmayla buraya geldim. Şimdi tekrar 1 2 3 4 tane zincir çektim. Zincirlerimi çok sıkı çekmiyorum. Bir ip aldım. Aynı boşluğun içine bir ikili trabzan. Burada da başlangıçta bir tane V yapmış olduk. Şimdi bütün boşlukların içine V'ler yapacağız. Hemen sıradaki boşluğa bir ikili trabzan, bir zincir, tekrar bir ikili trabzan. Her zaman aradaki zincirlerinizi biraz gevşek çekin. Çünkü bir zincir çektiğimiz için ikinci trabzanı yapınca arada çok sıkı olabiliyor bu zincirimiz. Sıradaki boşluğa yine bir ikili trabzan, bir zincir ve bir ikili trabzan yaptım. Bu şekilde ilk sırada V'ler yapacağız. Başladığım yere tekrar geldim. Hemen son V boşluğumu yaptım. Arada zinciri çekmeden burada sayıyorum. İlk çekmiş olduğumuz zincirden 1 2 3. zincirin. Şimdi zincirimizi gevşek çekelim. Şöyle altından önce birincisinin, sonra şöyle ikincisinin, buradan batıyorum. 2 ilmeği aldım. Şöyle bakın, tekrar gösteriyorum. Şu üstteki 2 ilmeği alıyorum. Dilerseniz siz içine de batarak yapabilirsiniz. Hemen buradan ilmeğimi aldım. Şöyle iplerim katlarına ayrıldı. Bu şekilde ilmeğimi aldım ve kaydırmayla bağladım. Şimdi bu şekilde yaptığımız zaman zincirimizin yönü içe doğru dönüyor.
O yüzden daha güzel görünüyor. Şimdi boşluğun içine battım. Buradan bir ip aldım ve tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şu dördüncü ve üçüncü zincirimi daha da gevşek çekiyorum. Bu şekilde birleştirmeyi daha kolay yapabiliriz. Tekrar aynı boşluğa bir ikili trabzan yaptım. Yine V boşluğu yaparak başladım. Şimdi bir zincir, sıradaki V boşluğunun içine bir ikili trabzan. Tekrar bir zincir, sıradaki V boşluğunun içine bir tane V boşluğu yapıyoruz. Bu ikinci sırada karıştırmayalım. Buna çok dikkat edelim. Yani bir tane V boşluğumuz, bir tane trabzanımız olacak. Tekrar bir zincir çektim. Sıradaki boşluğa bir ikili trabzan. Bir zincir, sıradaki V boşluğuna tekrar bir V boşluğu yapıyoruz. İkinci sırayı aynı şekilde tamamlayalım. Hemen şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde. Bu sırayı tamamladığınız zaman bunu baştan sona kadar kontrol edelim. Yani iki tane V boşluğu ya da iki tane trabzanımız yan yana gelmesin. Bu şekilde olmasına dikkat edelim. Bir de bu ilk sırayı tamamladıktan sonra hemen başınızdan geçirin. Boynunuzda ne kadar açıklıkta durduğunu sizler de görebilirsiniz. Ama dediğim gibi 40 tane boşlukla ya da 38 ile başladığınız zaman yeterli olacaktır. Çünkü bu bluzun yaka boşluğu biraz geniş oluyor. Yani daha sonra çok büyük olursa daha sonra bunu toparlayabiliriz. Evet, şimdi hemen sırayı tamamlayıp tekrar geliyorum. V boşluğunu yaptım. Bir zincir, sıradaki boşluğa bir ikili trabzan, tekrar bir zincir, sıradaki boşluğa bir V boşluğu. İkinci sırayı tamamladım. Şimdi sonda bir tane trabzanımız olacak. Gördüğünüz gibi başlangıçta V boşluğuyla başlamıştık. Sonda bir tane ikili trabzanımız olacak. Şimdi ben burada 20 tane boşlukla başlamıştım ama fark etmeden 21 tane boşlukla başlamışım. O yüzden burada bir tane fazladan V boşluğum oldu. Şu anda örnek anlatımım benim etkilemeyecek. O yüzden bu boşlukların çift olmasına, yani daha küçük ya da daha büyük başlarsanız çift olmasına dikkat edelim. Burada çünkü V boşluğumuz ve trabzanlarımızın tam denk gelebilmesi için. Şimdi burada ben hemen şöyle buraya atlayacağım. V boşluğumuzu şöyle bir zinciri çektim. Buraya atlayacağım. Hemen ilk 1, 2, 3. zincirin şöyle bakın. Bu şekilde tığımı döndürerek üzerinden 2 ilmeği alıyorum. Ve kaydırma yaptım. Tekrar boşluğun içine kaydırmayla geldim. Şimdi burada sadece biraz büyük bir boşluğum oldu. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zinciri çektim. Hemen bir ip aldım. İlk boşluğun içine bir ikili trabzan. Yani burada arada 3 zincirli bir V boşluğumuz olmuş oldu. Hemen şöyle sıkıştırdım. 1, 2 zinciri çektim. Tekrar aynı boşluğa bir ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı boşluğa bir ikili trabzan. Burada 4 tane ikili trabzanımız var. Baştaki zincirle beraber 3 zincir, 2 zincir ve tekrar 3 zincirimiz var ve 4 tane de trabzanımız var. Arada 2 zincirimiz var. Şimdi şu aralardaki bir ikili trabzanı atlıyoruz. Direkt V boşluğunun içine yine bir ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tekrar bir ikili trabzan. 1, 2 zincir. Bir ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tekrar bir ikili trabzan. Gördüğünüz gibi yine 4 tane ikili trabzanımız var. 3 tane boşluğumuz var. 3 zincir, 2 zincir, 3 zincir. Arada da 2 zincirimiz var. Şu trabzanların hepsini bu sırada atlayacağız. Tekrar 2 zincir bir kez daha göstereceğim. Aradaki bir trabzana atlıyorum. Sıradaki V boşluğunun içine bir ikili trabzan, 1, 2, 3 zincir, tekrar bir ikili trabzan, 2 zincir, bir ikili trabzan, 1, 2, 3 zincir ve son kez bir ikili trabzan daha yapıyorum. Evet, bu şekilde 3. sırayı tamamlıyoruz. Şu aralarda da 2 zincirimiz var.
Üçüncü sırayı tamamladım. Hemen gördüğünüz gibi sonda bir tane trabzanımız kaldı. Burada 2 zinciri çekiyorum. Şurada kafanız karışmasın, tekrar ediyorum çünkü yabancı arkadaşlar altyazılarıyla izliyor. Burada benim bir tane fazladan V boşluğum olduğu için bunu atladım. Yani örnek çalışması olduğu için atladım. Gördüğünüz gibi ikinci sırada bir V boşluğu, bir de ikili trabzanımızın olması gerekiyor. Burada V boşluğuyla başladığımız için sonda da bir tane ikili trabzan yapıp birleştirmemizi yaptık. Şimdi üçüncü sırada 2 zincirimi çektim. Yine 2 V boşluğun arasında bir tane ikili trabzana atlıyorum. Hemen buraya 3. zincirin içine batacağım. 1, 2, 3. zincirin içine. Şöyle de yapabilirsiniz. Böyle de göstereyim. Tam içine battım ve kaydırmayla bağladım. Bakın böyle battığımız zaman zincirlerin ön yüzü hep dönüyor. Bu şekilde yaptığımız zaman şöyle dönmüş oluyor. Trabzan gibi görünüyor. Şimdi tekrar boşluğun içine kaydırmayla geldim. Hemen burada 1, 2, 3 zinciri çektim. Bir ip aldım. 2 tane yarım ikili trabzan yapacağız. İlk 2 ilmeği aldım. Diğerini uzattım. Tığda bıraktım. İkincisi ilk 2 ilmeği aldım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen aradaki 2 zincir boşluğuna bir ikili trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşluğa bir ikili trabzan. Tekrar V yapmış olduk burada. Tekrar 3 zincir. 3 zincir ve son boşluğa 3 tane yarım ikili trabzan. İlk ikisini aldım, diğerini tığda bıraktım. İkincisi ilk ikisini aldım, diğerini tığda bıraktım ve üçüncüsü. Şöyle biraz uzatarak yapıyorum. Hepsini birlikte topladım. Şimdi arada zincir çekmeden şöyle kontrol edeceğim hemen. Arada 2 zincirimiz var. 2 zincir çektim. Yine alt sırada olduğu gibi 2 zincir çektim. Sıradaki ilk V boşluğuna 3 tane yarım ikili trabzan. 2 ve üçüncüsü. Hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir. Aradaki V boşluğuna yine bir V boşluğu yapacağız. Arada 2 zincirli. Bu ortadaki V boşluklarımız hep 2 zincirli olacak. Tekrar 3 zincir. V boşluğundan sonra 3 zincir çektim. Bir ip aldım. Son V boşluğunun içine yine 3 tane yarım ikili trabzan. Yani hepsini birlikte toplayacağız. Şöyle üçüncüsünü yaptım. 4 ilmeğimi birlikte topladım. Tekrar 2 zincir. Hemen buradaki 2 zincire atlıyorum. İlk V boşluğunun içine yine 3 tane yarım ikili trabzan. Şöyle üçüncüsü, hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir. Hemen ortadaki V boşluğuna tekrar bir V boşluğu yapıyorum. Arada 2 zincirimiz var. Tekrar bir ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tekrar son boşluğa 3 yarım ikili trabzan. 2 ve üçüncüsü. Hepsini birlikte topladım. Tekrar 2 zincirle devam ediyoruz. Şöyle hemen bakalım. Bu şekilde. Şöyle. Şimdi küçük bir örnek çalışması üzerinde anlattığım için gördüğünüz gibi bu şekilde küçük oldu yuvarlağımız. O yüzden tam düz bir şekilde durmuyor. Şöyle hemen siz son sırayı görecek olursanız bu şekilde. Başladığım yere tekrar geldim. Sonda 3 tane yarım ikili trabzanımı yaptım ve yine 2 zincir çektim. Hemen burada şöyle başlangıca bakın, buraya değil, şu başlangıçtaki zincirimizin, yani bu yarım ikili trabzanları bitirdikten sonra şu çekmiş olduğumuz ilk zincirin şöyle tam üzerinden batacağım. Çünkü ilk baştan yaparsak burada boşluk oluşuyor. Küçük bir tığ numarası da kullanabilirsiniz. Buraya battım. Buradan hemen şöyle kaydırmayla kapattım. Evet. Modelimize başlamış olduk. Şimdi bu sıradan, yani şimdi yapmış olduğumuz sıradan toplamda 4 tane olacak. Şimdi ikinci sıranın da başlangıcını göstereceğim. Daha sonra dördüncü sırayı tamamladıktan sonra birlikte devam edeceğiz. Bakın burası başlangıcımız. Burada kaydırmamı yaptım. Hemen ilk boşluğun içine geliyorum. Yine kaydırma yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine 2 tane yarım ikili trabzan.
Şöyle zincirimizle beraber 3 tane oldu. Hepsini birlikte topladım. Tekrar 3 zincir. V boşluğunun içine yine aynı şekilde V boşluğu yapıyoruz. Arada 2 zincirimiz var. Tekrar bir ikili trabzan. Şimdi 3 zincir. Yine hemen sıradaki boşluğa, bakın buraya değil, burada V boşluklarına yapmıştık. Şimdi sıradaki boşluğun içine yine 3 tane yarım ikili trabzan. Şöyle üçüncüsü, hepsini birlikte topladım. Yine 2 zincirimiz var. Bir ip aldım. Bakın bu 2 tane trabzanlarımızı atlıyorum. Hemen V boşluğunun sağına ve soluna yapacağız. Buraya geldim. Yine 3 tane yarım ikili trabzan. Üçüncüsü, hepsini birlikte topladım ve 3 zincir. Sadece V boşlukların arasında 2 zincirimiz var. Bir de modellerin arasında şu kısımlarda 2 zincirimiz var. Bunları karıştırmayalım. V boşluğundan sonra yine 3 zinciri çektim. Hemen sıradaki boşluğa 3 yarım ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Hemen buraya atlıyorum. V boşluğunun yanındaki boşluğa yine 3 yarım ikili trabzan. Şöyle topladım. 2 3 zincir, bir V boşluğu, arada 2 zincirimiz var. Tekrar 3 zincir, sıradaki boşluğa 3 yarım ikili trabzan. Tekrar 2 zincirle devam ediyoruz. Bu boşluklara yapacağız. Hemen şöyle de bakalım. Gördüğünüz gibi yuvarlak roba olduğu için bu şekilde duruyor ama ördükçe de daha düzgün duruyor. Yani kendi yapmış olduğumuz bluzumuz da bu şekilde durmayacak tabii ki. Şöyle modelimizi görebilirsiniz. Şimdi bu sıradan toplamda 4 tane sıranın olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4. sırayı tamamladığım zaman tekrar görüşüyoruz. Evet, modelimizin 4. sırasını tamamladım. Şimdi hemen sonda yine 3 tane yarım ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. Hemen buraya geliyorum. Buradaki ilk zincirin şöyle içine batıyorum. Buraya battım. Kaydırmayla bağladım. Şimdi ilk boşluğun içine geldim. Yine bir kaydırma yaptım. Tekrar 3 zincir. Hemen buraya 2 yarım ikili trabzan yapıyorum aynı şekilde. Ve şöyle üçünü birlikte topladım. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi V boşluklarının içine 2 ikili trabzan. Şöyle yan yana 2 ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 3 zincir. Hemen V boşluğunun sıradaki boşluğa 3 yarım ikili trabzan. Ve üçüncüsü. Hepsini birlikte topladım. Bir zinciri çektim. Şimdi bir ip aldım. Şu aradaki 2 zincir boşluklarına bir ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar bir zincir, bir ip aldım. Sıradaki yani V boşluğunun sağına ve soluna yine 3 tane yarım ikili trabzan yapacağız. 2 ve üçüncüsü. Hepsini birlikte topladım. Tekrar 3 zincir. V boşluğunun içine 2 ikili trabzan. Artık modelimizi kapatıyoruz. Tekrar 3 zincir. Yine sıradaki boşluğa 3 yarım ikili trabzan. Ve üçüncüsü. Şöyle topladım. Bir zincir çektim. Hemen şu aradaki 2 zincir boşluğuna bir ikili trabzan. Tekrar bir zincir. Aynı şekilde devam ediyoruz. Buraya 3 tane yarım ikili trabzan. 3 zincir V boşluğunun içine 2 ikili trabzan, 3 zincir, yine buraya 3 yarım ikili trabzan, 1 zincir, 1 ikili trabzan, 1 zincir olarak aynı şekilde devam ediyoruz. Şöyle hemen bakalım. Modelimiz bu şekilde devam edecek. Sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Burada son 3 tane yarım ikili trabzanı yaptım. Bir zinciri çektim. Şu yarım ikili trabzanlarımızın arasına bu sonda da bir ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle tekrar bir zincir çektim.
ve buradaki ilk zincirin içine şuradan bakın buraya değil şu kısma batıyorum. Hemen buraya kaydırmayla bağladım. Tekrar ilk boşluğun içine kaydırmayla geldim. Hemen şöyle bakalım. Bu şekilde aralarda bir tane ikili trabzanımız var ve boşlukların içinde iki ikili trabzanımız var. 3 zincir, 3 zincir, 1 zincir ve tekrar buralarda da bir zincirimiz var. Evet, şimdi ilk boşluğun içinden devam ediyorum. Şöyle 1, 2, 3 zincir çektim. Yine 2 tane yarım ikili trabzan. Hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi bu aradaki 2 ikili trabzanı atlıyorum. Sıradaki boşluğa yine 3 tane yarım ikili trabzan. Şöyle üçüncüsü, hepsini birlikte topladım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şimdi şu aralardaki tekli trabzanların üzerine 2 ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle bir ve ikincisi. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Buraya geldim. Hemen boşluğa 3 yarım ikili trabzan. Ve üçüncüsü, hepsini birlikte topladım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Şu aradaki 2 trabzanı atlıyoruz. Sıradaki boşluğa yine 3 yarım ikili trabzan. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Aradaki tek trabzanların üzerine 2 ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle bir ve ikincisi. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Hemen şuraya değil, bakın buradaki 3 tane yarım trabzanımızı atlayıp her zamanki gibi devam ediyor. Bu sağından ve solundan. Tekrar 3 yarım ikili trabzan, 3 zincir, tekrar sıradaki boşluğa 3 yarım ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tekli trabzanın üzerine 2 ikili trabzan, tekrar 5 tane zincir ve buraya 3 yarım ikili trabzan, 3 zincir. Buradaki trabzanları atlıyoruz. Buraya yine 3 tane yarım ikili trabzanla devam ediyoruz. Hemen şöyle de bakalım. Bu şekilde bu sırayı da tamamlıyoruz. Başladığım yere tekrar geldim. Sonda bu aradaki tek trabzanın üzerine 2 tane ikili trabzan yapmayı unutmayalım. Yine 5 tane zincir, 2 ikili trabzan, 2, 3, 4 ve yine 5 tane zincir çektim. Hemen buradaki şuradaki ilk zincirin içine batıyorum. Buraya kaydırmayla bağladım. Şimdi burada bakın 2 tane yarım ikili trabzan gruplarımız var. Ortasında 3 zincir boşluğumuz var. Hemen bu 3 zincir boşluğuna şöyle kaydırmayla geldim. 1, 2, 3 zincir çektim ve 2 tane yarım ikili trabzan yapıyorum. Hepsini birlikte topladım. Modelimizi bu şekilde bitirmiş olduk. Gördüğünüz gibi bir taneye düştü. Şimdi arada 3 zincirimiz var. 1, 2, 3 zinciri çektim. Hemen buradaki bakın 5 tane zincirimizin 1, 2, 3. zincirin içine batıyorum. Buraya bir ikili trabzan yaptım. Tekrar bir zincir, aynı yere bir ikili trabzan daha yaptım. Bu şekilde bir V oluşturmuş olduk. Şimdi aradaki 2 tane trabzanımızın şöyle araya batıyorum. Zincir çekmeden araya battım. Buraya yine bir V boşluğu yapacağım. Arada bir zincir çekerek V boşluğu yapıyorum. Yani şu aralarda değil, V'lerin arasında bir zincirimiz var. Tekrar bir ip aldım. Zincir çekmeden 1, 2, 3. zincirin içine yine bir V boşluğu yapıyorum. 3 tane yan yana V boşluğumuz oldu. Şöyle. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Tekrar bir ip aldım. Bu 2 tane yarım ikili trabzan gruplarının araya battım. Yine 3 tane yarım ikili trabzan yapıyorum. Hepsini birlikte topladım. Tekrar 3 zincir. Bu yarım ikili trabzanımızın sağında ve solunda 3 zincirimiz var.
Hemen sırada 5 zincirimiz var. 1, 2, 3. zincirin içine batıyorum. Buraya bir V boşluğu yapacağım. Tekrar bir ip aldım. Sırada 2 ikili trabzanımızın araya batıyorum. Yine bir V boşluğu. Tekrar bir ip aldım. Şimdi sıradaki şöyle 1, 2, 3. zincirin içine yine V boşluğu yapıyorum. Yani her 3 tane V boşluğunu yaptıktan sonra 3 zincirimiz var. Öncesinde de tabii ki. Şimdi burada ortadaki şu yarım ikili trabzan gruplarının araya batıyorum. Yine 3 tane yarım ikili trabzan yaptım. Tekrar 3 zincir. Bu şekilde bu sırayı tamamlıyoruz. Hemen şöyle göstereceğim size. Bakın bu şekilde tamamlıyoruz. Başladığım yere tekrar geldim. Sonda gördüğünüz gibi 3 tane V boşluğum var. Hemen 1, 2, 3 zincir çektim. Ve buraya yine ilk şu zincirin içine batıyorum. Kaydırmayla kapattım. Tekrar bu boşluğun içine geliyorum. Evet, şimdi bundan sonra artık sadece V boşluklarıyla devam edeceğiz. Yani robamızın modelini bitirmiş olduk. Şöyle küçük bir roba çalışmamız oldu. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde şu modellerimizi tamamlamış olduk. Hemen diğer roba çalışmanın üzerinde de göstereyim. Gördüğünüz gibi 38 tane boşluk yaptığımız zaman yakamız oldukça geniş oldu. Bu şekilde sizler roba çalışmasını tamamlayın. İkinci bölümde devam edeceğiz. İkinci bölümde burada arttırma yapmayı göstereceğim. Aynı zamanda kol birleştirmesini ve bedene nasıl devam edeceğimizi göstereceğim. Şimdilik bu kadar. İkinci videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.